Tabii yaşlılık kuramı, yaş almakla yaşlanmak aslında aynı gibi ama farklı ifadeler. Herkes yaş alacak. Yani bunun şeyi yok. İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Bu bir süreç. Yani doğal hayat dizaynındaki bir süreç bu. Fakat yaşlanma kavramı yaş almanın biraz daha dışında aynı gibi gözükse de. Ne oluyor burada? Aslında bizim yaş alma kavramında her hücrenin bir ömrü var. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene. Hücrelerimiz yenilenme süreçlerini tamamlarken aynı zamanda yaşla alakalı kurguyu da kendisinde işliyor. Siz 30 yaşındasınız veya 50 yaşındasınız veya 70 yaşındasınız. O sürece, o yaşa ait hücre modelleri şekillenmeye başlıyor. Bu yaş almakla alakalı bir kurgu. Yani siz 20 yaşındaki bir simayla, duruşla 70 yaşındaki bir duruşu ayırt edersiniz. Çünkü bu yaşlıdır, bu da gençtir dersiniz. Bu yaş almakla alakalı bir tanımdır aslında. Ama bazen bakıyorsunuz ki 70 yaşında bir insan 30-40 yaşındaki gibi normal fonksiyon hayatını görüyor, işlevlerini görüyor, hiçbir sıkıntısı yok, sağlıkla alakalı bir sıkıntısı yok. Hatta baktığınızda şunu dersiniz, 70 yaşında bir insana 50 yaşındaki gibi aktif hayatını idame ediyor dersiniz. Aslında bu yaşlanmıştır. Nüfus kağıdında yaşlar üzerine binmiştir. Hücreler kodu işlemiştir. Yani 70 yaşının hücreleri vardır orada. Ama baktığınızda 45-50 yaşının fonksiyon ve aksiyonu vardır. Yaş almıştır ama yaşlanmamıştır. Yaşlanmayla alakalı süreçte aslında sağlıkla alakalı bir orada parantez açmamız lazım. Yani siz sağlığınızla alakalı bir iki sıkıntımız var ise, sistemlerimizde bozulma varsa, toksik yükümüz fazlaysa, DNA kodlarında yeni ayarlarımız oluşmuş ise o zaman biz 70 yaşında belki 90 yaşının hayatını yaşarız veya 50 yaşında 70 yaşının hayatını yaşarız ve yüzümüze yansır. Bazen görürsünüz 35-40 yaşında insanlar 60-70 yaşındaki simaya ulaşırlar. Yani burada aslında yaş almamasına rağmen yaşlanma söz konusudur. Kimi insanda da yaş almasına rağmen yaşlanma olayı yoktur. Yani aslında yaş almak ve yaşlanmak sağlıkla alakalı bir kurgudur. Siz bedeninizi hakikaten olduğu süreçlerde sağlıkla alakalı organizasyonlarını yapabiliyorsanız, ona destek olabiliyorsanız o zaman ondan alacağınız cevap yaş almada yaşlanmayla alakalı sürecin olmadığı olacaktır. Yani yaş almak ve yaşlanmak ne kadar aynı gözükse de aslında birbirinden farklı şeylerdir. Olaya bakarken sağlıkla alakalı süreçte hastalık triad dediğimiz bir modelimiz var. Yani kirlenme, sistemlerde bozulma ve DNA'daki ikinci ayarlarla kod değişiklikleri, yeni hayat formları. Bu üçü, bu triad devreye girdiğinde kişi eğer yeni hayat formlarıyla, yeni sağlık dizaynıyla hayata devam ediyorsa o zaman yaş aldığında aynı zamanda yaşlanmakla alakalı süreci de devreye koyacaktır. Yani bir kişinin tansiyonla alakalı bir problemi varsa, şekerle alakalı bir problemi varsa, iltihabik süreçleri varsa, yani bunlar hastalık olarak tanımladığımız şeylerdir. O zaman yaş alırken aynı zamanda yaşlanmayı da net olarak gördüğümüz bir sürece girecektir. Bunun belki yaş almadan da 30-40 yaşında eğer tansiyon, şeker, iltihabik süreçler, kurgular varsa o kişinin de yaş almamasına rağmen yaşlandığını görmemiz mümkün olacaktır. RTM sisteminde bedeni toksik süreçlerden uzak tutacak kurguları yaparak aynı zamanda bozulan sistemlerimiz, çünkü bize onlar sinyal verirler. Bazen uyku düzensizliklerimiz olabilir, bazen sinirli olabiliriz, bazen bazı bölgelerimizde ağrılar olabilir. Bunlar sistemlerdeki bazı eksikleri gösterir. Bunları düzelterek bedenin DNA kodlarındaki yeni ayarlara geçişi, yeni hayat formlarına geçişi önlediğimizde, yani hastalık olarak isimlendirdiğimiz ikinci hayat formlarına geçişi önlediğimizde aynı zamanda bedenin sağlıklı ve yaş almasına rağmen yaşlanmadığını göreceğiz. Biz hastaya yaklaşırken de, sağlıklı insana yaklaşırken de bu şekilde yaklaşıyoruz. Olaya gençleşme veya genç görünme ile alakalı baktığımızda dünyada yaygın olarak kullanılmakta da anti-aging uygulamaları. Aslında burada sağlıkla alakalı siz süreci, o triadı geriye çektiğinizde vücudun genç kalmasıyla alakalı kurguyu da yönettiğinizi beraberinde görmüş olacaksınız. Bunlara dikkat ettiğinizde aynı zamanda cildinizin gençleştiğini, hareketlerinizin kolaylaştığını, aynı zamanda 70 yaşında olsanız da 40-45 yaşının
fonksiyon ve aksiyona sahip olduğunuzu görmeniz mümkün olur. RTM yaklaşımında biz bedeni iyilik halinde tutmayı hedefliyoruz. Bedeni iyilik halinde tuttuğumuzda zaten yaş almakla yaşlanmak arasındaki farkı net olarak görmek mümkün olacaktır. Yaş alırsınız ama yaşlanmazsınız. Yani aradaki o uçurum ortadan kalkmış olur.